Çocukluğumda çok sevmediğim bir alandı. Otorite, kurallar, düzenler. Onun için önüme konulan düzenleri ve kuralları değiştirmek, bozmak, onlara aykırı gelmek üzere biraz otorite ile ilgili alışverişimde bazı durumlar yaşadığım vakiydi. Şimdi senin de bazı kurallar, çevrende olup bitenle ilgili belki işte ben bu kuralları değiştirmek istiyorum. İşte belki belediyen, belki apartman yönetimin, belki ülke yönetimin ya da evinin içinde annenin ya da babanın otoritesi, iş yerinde işte diyelim ki müdürünün, patronunun ya da işte bir vergi memurunun bir otorite olarak gelmesi ya da onlarla ilgili herhangi bir konu seni bugüne kadar çeşitli alanlarda belki düşünmeye itti ya da bazı durumları çözmek ve fark etmek, dönüştürmek üzere sana çağrılarda bulundu. Öncelikle otoriteyle ilgili eğer kavgaların ya da işte anlaşmazlıkların ya da çözemediğin bugüne kadar çeşitli durumlar varsa bil ki otoritesi evet insanın eril ve direktman yaratıcı ile olan bir bağından kaynaklanıyor. Ve çoğunlukla özellikle zorundayım, benim için bunlar gerekli, yapmazsam olmaz gibi çeşitli baskılarla bir şey yapmak durumundaysan ya da işte para kazanmak mecburiyetindeyim gibi ifadeler kullanıyorsan bunları söyler ve iptalinde yapıyoruz. Buna benzer hayatında senin üzerinde baskı oluşturacak kelime, ifade, enerji, olay ya da kişiler varsa demek ki otoriteyle aranı biraz bozmuş olabilirsin. Öyleyse otoriteyle nasıl barışacağız ve otoriteyle barışarak bir taraftan ifade ve kelimelerimizi dinleyip fark edip dönüştüreceğiz. Bir taraftan da buna bugüne kadar neden ihtiyaç duyduğumuzu anlamak ve anlayıp doğru tespit, teşhis ve iyileştirmenin de formül ve yollarını yapabileceğiz. Özellikle anne baba modelleri içerisinde evin içindeki otoriteyle yapılan, aşırıya giden, iyi gibi görünen ya da birazcık otoritenin karşısında asilik ve kurallara baş kaldırı frekansları zaman içerisinde kişinin devletin de, olayın da, sistemin de, ilişkilerin içerisinde de herhangi bir belki kibarca söylenen bir kelimeye bile bazen kişileri isyan edecek ya da içeriye alamayacak duruma getirebilir. Şimdi bu kelimenin özellikle altını çiziyorum ki alamayacak. Şimdi otoriteyle ilgili kişinin sorunu olduğunda kişi aslında alamayacak hale geliyor ama asıl konu burada alamamak değil, geçmişi, eskiyi ya da eskiden öğrendiği herhangi bir kalıbı bırakamadığı için yeniyi alamamak. Onun için otoriteyle ilgili sorunu olan kişilerin özellikle kalın bağırsak, cilt ve akciğer sorun ve problemleri olması çok normal ve buralarla ilgili eğer sizin de herhangi yaşadığınız bir rahatsızlık bugüne kadar varsa bilin ki otoriteyle arayı düzeltebilmek burada çok önemli bir rol oynayacak hayatınıza hem iyileşmek hem de dönüşümün fırsat olarak. Öyleyse evin içindeki diyelim ki eğer otoriteniz babanızsa eril, ruhsal prensip olarak öyleyse onunla yaptığınız anlaşmaları geçmişten bugüne kadar tespit ederek nerede ve asıl kökenini görerek, bilerek ki bu konuda aslında baba ve erille ilgili, barışla ilgili hem meditasyon hem ruhsal bir çalışmamız var. Bunları halledebilir. Ya da yeni evin içerisindeki eğer otorite tarafınız annenizse, anne ya da dişi enerjiyle ilgili yaşadığınız herhangi bir sorun, bir problem varsa ki bu konuda yine anne ile helalleşmek diye bir çalışma, ruhsal çalışmamız var. Bunu tavsiye ederiz özellikle. ünalgüner.com'da bunları dinleyebilirsiniz, izleyip kendinize şifa yol açabilirsiniz. Öyleyse önce aile modellerinden, ondan sonra belki çocukluk çağları içerisinde herhangi bir baskı unsuru, bundaki temel sebepler de yine alan koruyamamak, kendi alanını bilememekten dolayı çeşitli durumlarla, unsurlarla karşılaştıysak bunları dönüştürebilir ya da kendinize doğru şekilde şifa yolları ve sistemleri bulabilirsiniz. Burada önemli olan otorite figürünün aslında ta ilahi sistemden başlayıp hayatın içerisindeki çeşitli kurallar, sistemler olarak buraya
bize düşen iz düşümleri ve bir sürü alandaki sembolleriyle olan ilişkimizi görmek. Hani kendim bir paso almayı bile kendime zahmet görerek bürokratik her türlü konudan kaçan bir ilkokul talebesiyken tabii ki ileri yaşlarda da bunun çeşitli durumlarını, kurallara, sistemlere karşı cep alan taraflarını görerek iyileştirmek durumunda kaldım. İyi ki kalmışım çünkü oradaki durumları iyileştirmeye benim ihtiyacım vardı. Ama şu da vardı, bir taraftan da o asilik beni geçmiş aile kalıplarının içerisinden çıkartabilmek için yine ihtiyacım olan bir barkod sistemiydi. Bakın, hiçbir zaman bulunduğunuz durumu, hali kötü bilerek değil, her bir noktanın kendimize olan faydasını tespit edeceğiz. Evet, Ünal geçmişte otoriteyle arası çok iyi olmayan bir kişiydi. İyi ki de böyleydi. Geçmişten özgürleşmek için bunu kullandı. Fakat bunu otoriteyle yeni kurduğu bağlarla, yeni anlaşmalarla, yeniden belki bakarak yeni kararlarla iyileştirme yolunda inşallah tamamen de iyileşiriz. Hepimiz zaten hedefimiz önce görüp fark ederek, önce ilahi otoriteyle, ondan sonra onun buradaki çeşitli tezahürleriyle teker teker barışabilmek. Ve biz bu barışı yaptıkça üzerimizdeki baskı gibi gördüğümüz, şunu yapmak zorundasın, bunu yapmalıyım gibi tüm o ifadeler ağzımızdan yavaş yavaş kenara çekilirken biz olay olarak da bir bakacağız ki kolaylaştırıcı unsurlar gelmiş. O otoritenin karşı duran kişileri, olayları, duvarları bizi kucaklayıp işimizi kolaylaştıracak güzel hizmetler sunmaya başlamış. Çünkü ben almayı kabul etmişim. Almayı kabul edemeyen hayattan ve otoriteden de hizmet alamıyor bu sefer. Onun için gelin her birimiz bu anlatılanların ışığında hayatımıza bir daha bakıp önce otorite figürlerimizi tespit edelim. Onlarla aramızdaki ilişkileri iyileştirebilmek üzere odaklanalım, fark edelim ve farkındalığımızı açarak iyileşip iyileştirelim hayatımızı. Sevgilerimle. Hoşça kalın.